Herkese Nepal'den selamlar dostlar. Şu anda dünyada yaşayan 500 milyon insan için dünyadaki en önemli yerdeyim. Burası neresi mi? Burası, bu gördüğünüz yer o ünlü Budizm dininin ve Budizm dininin kurucusu Buda'nın doğmuş olduğu yer. Evet, yanlış duymadınız. Budizm dini burada doğuyor ve o heykelleri, ünlü olan Buda var ya, dünyanın her yerine nereye giderseniz gidin Buda heykelleri görürsünüz. İşte o Buda'nın da doğduğu yerdeyim, yani memleketindeyim. Bugün Budizm dinini iyice öğrenip beraber araştıracağız. Yani Müslümanlık dininde nasıl en önemli yer, en kutsal yer dünyadaki Mekke'de bulunan Kabe'dir ve her Müslüman insanın Kabe'ye gitmesi gerekir ya. Aynı mantık olarak düşünebilirsiniz. Burası da Budistlerin haç yeri. Bütün Budistler ölmeden önce buraya geliyorlar ve tanrıları değil de inandıkları dinin kurucusu Buda'nın doğum yerini ve haç yerlerini geziyorlar. Bulunduğum yer, yani Buda milattan önce 6. yüzyılda, yani milattan önce 623 yılında doğmuş birisi bu Buda. Peki bu Buda kim? Yani bu Budizm dinini nasıl mı kurdu? Bu Buda bu dünyaya geldiğinde, doğduğunda dünyanın en varlıklı, en zengin ailelerinden birisi olarak doğmuş. Çünkü milattan önce 6. yüzyılda burada bulunduğum yerdeki krallık Sakya isimli krallık ve Buda da Sakya isimli krallığın kralın oğlu olarak dünyaya gelmiş. Yani bir kralın oğlu olarak geldiği için gayet de varlıklı, zengin bir çocuk olarak bu dünyaya geliyor ve uzun yıllarca tabi burada yaşıyor milattan önce 6. yüzyılda. Ama o zamanlarda tabi kendisi kralın oğlu olduğu için dışarıya, sokağa çıkmıyor. Normal bir halk ne halde bilmiyor. Yani acı nedir, fakirlik nedir, sokakta yaşamak nedir, zor hayat, zor koşullar nedir kendisi tabii ki de bilmiyor. Ve bir gün dışarıya çıktığında sokakta yaşlı bir adam görüyor ve çok acı çekiyor kendisi. Buda da onu görünce şaşırıyor. Bu arada Buda'nın gerçek adı Buda değil. Buda bir takma isim. O kurucu olan Buda'nın gerçek ismi Siddhartha Gautama, gerçek adı. Dini kurduktan sonra ismi Buda olarak değiştiriliyor ve Buda dışarıda acı çeken adamı görünce hayatında ilk defa acı nedir o zaman görüyor. Çünkü üzülen, ağlayan, acı çeken bir yaşlı bir adam görüyor. Şaşırıyor, bu nedir ya diyor. Demek ki ben hariç bu dünyadaki herkes acı çekenler varmış, zor hayat yaşayan varmış diyor ve gerçek hayatı uzun yıllar sonra görüyor. Çünkü sarayından ilk defa dışarı çıkmış oluyor ve o günden sonra kendini ve hayatını yoksul aileler, zor durumdaki insanlar için yardım etmeye adıyor. Tabii kendisi bir tanrı değil. Kendisi bulunduğum bu mevkide meditasyon ve yoga yapmaya başlıyor ve 6 yıl boyunca tam burada meditasyon, yoga yaptıktan sonra en sonunda Budizm dini için en önemli olan terim Nirvana'ya ulaşıyor en son. Nirvana'ya ulaşmak demek, yani 6 yıllık meditasyonunun sonucunda artık en zirveye ulaşıp aydınlanmış oluyor ve bu dünyadaki her şeyi bilmiş, öğrenmiş ve çözmüş oluyor. Ve sonrasında ise Nirvana'ya ulaştıktan sonra Budizm dinini burada kuruyor ve bütün dünyaya yayılıyor. Bahsettiğim zamanlar milattan önce 6. yüzyıl ve günümüzde dünyanın birçok yerinde, özellikle Asya kıtası ağırlıklı 500 milyon civarında Budizm dinine inananlar var. Ve burası da bu şekilde. Burada böyle tekne turları da yapabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz yol uçsuz bucaksız bir yürüme yolu. Uzunluğu 1,6 kilometre ve bulunduğum yerin en sonunda, en ilerisinde Buda'nın doğduğu yer ve aynı zamanda Bodhi isimli bir ağaç var. Nirvana'ya ulaştığı ve aydınlandığı, Budizm'i kurduğu ağaç bölgesi var. Hepsini gezeceğiz, dolaşacağız. Önce bu civardaki bir diğer önemli noktaları ziyaret edip en sonunda da Buda'nın doğduğu yere geçeceğiz ve bu videoyu bitirdiğimizde Budizm dini hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız dostlar. Şimdi burada bulunduğum yerde çok farklı bir yere geldik. Asıl en önemli yere gitmeden önce. Bu arada bulunduğum tapınağın ismi Maya Devi Tapınağı olarak geçiyor. Bu Maya Devi kim? Neden Maya Devi ismini vermişler? Bu Budizm dininin kurucusu Buda'nın annesinin ismi Maya Devi. O yüzden Buda'yı, yani bu dinin kurucusunu burada annesi doğurduğu için bu tapınağa Buda'nın annesinin ismini Maya Devi'yi koymuşlar. Ve şimdi böyle bir yere geldik. Namaste. How are you? Ve şimdi burada gördüğünüz tapınak farklı bir tapınak. Çünkü
Burası Budizm dininin doğduğu yer olduğu için ve birçok ülkede de Budizm dini inanıldığı için Budizm dine inanan birçok ülke buraya gelip kendi ülkesinin tapınaklarını yapmışlar. Yani örneğin Budizm dini geçerli olan Japonya var, Tayland var, Kamboçya var ve onun gibi bir sürü onlarca ülke Budizm dinine inanıyorlar. Ve burada geldiğimiz tapınak ise Kamboçya ülkesinin tapınağı. Kamboçya. Ve az ileride Myanmar tapınağı var, Tayland tapınağı var ve birçok ülke gelip buraya tapınağını yapmış. Mantıkları ise ne? Biz de zaten bu dine inanıyoruz. Bizim de dinimizin kurucusu burada doğduysa bizim de burada kendi ülkemizin bir sembol ve tapınağı olsun mantığında buraya yer etmişler ve şu gördüğünüz mimari çok güzel gözüküyor ve burası Kamboçya ülkesinin bir dini tapınağı. Buraya genelde Kamboçyalı insanlar buraya gelip burada ibadetlerini yapıyorlar. Taylandlılar Tayland tapınağına, işte Myanmarlılar Myanmar tapınağına, o şekilde böyle farklı yer yapmışlar. Her ülkeyi burada kendine bir sembol yapmışlar. Ve şimdi buraya girip gezeceğiz. Sonrasında bir iki daha farklı ülkenin tapınağını gezip Buda'nın asıl doğum yaptığı, asıl doğduğu ve Budizmin başladığı ve Nirvana'ya ulaştığı ağaçları, bahçeleri, her yeri keşfedeceğiz. Kamboçya tapınağının girişine çok hoşuma giden bir şey yapmışlar. Bakın buraya yılan yapmışlar. Hem de çok başlı yılan var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 başlı yılan var. Ve kuyruğuna bakın ne kadar uzun. Yılanın kuyruğunu full merdivenler boyunca uzatmışlar. Benim çok hoşuma gitti bu tapınak ya. Mimarisi çok güzel gözüküyor bayağı bir. Buraya da birçok insan ibadet görevlerini yapmak için gelmişler. Bakalım Kamboçya tapınağının içinde ne keşfedeceğiz? Girişinde bu şekilde bir fotoğraf bizi karşılıyor. Pret Davasata Dr. Metta Poeu diye birisiymiş bu kişi. İçeriye girdiğimizde bizi burada Buda karşılıyor. Namaste yapıyor. Namaste, namaste. 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 How are you? How are you? Nice to meet you. Herkes selam veriyor bana. İçerisi bayağı kalabalık. Ve bayağı büyük bir Buda heykeli yapmışlar buraya. Önce bir şu kalabalığa bakın. Herkes burada fotoğraf çekme derdinde. Ve burada fotoğrafını çektiği şey büyük bir Buda heykeli. Çok güzel bir mekan yapmışlar ama. Etraftaki çizimler, resimler falan efsanevi şeyler var burada. Herkes de bayağı bir fotoğraf çekme derdinde. Bakın abi. Burada çok güzel resimler, çizimler var. Güzel bir Kamboçya tapınağı yapmışlar buraya. Baksanıza bu da bir pencere. Ve pencereye böyle bir desenler yapmışlar. Harika gözüken bir yer. Herkes burada oturuyorlar, Kamboçyalılar. Budizm inananları burada haç görevlerini bu şekilde yerine getiriyorlar burada. Burada bir dondurma satan abimiz var. Ice cream? How much? 100. Hadi bir dondurma yiyelim. Dehşet sıcak burası. Very hot, very hot. What is this? Ha? एक नंबर हो 100 Chocolate? Olsun yiyelim, neyle oldu önemli değil. Okey. Hadi bir verelim. 100 rupiymiş yani 75 cent. 10-15 Türk lirası falan. कितने में चोकोबार दूसरी Bir dondurma yiyelim, dehşet sıcak abi. Abi iyi yere tezgahta kurmuş. 30 रुपये 100. Thank you brother. Dondurmamızı aldık. Danyavat, danyavat. Vallahi bu sıcakta çok iyi gider. Vallahi dondurmanın görüntüsü bu şekilde. Böyle bir görüntüsü var. Bayağı farklı bir görüntüsü var. Neyle olduğunu bile bilmiyorum. Aldım rastgele sırf hava sıcak diye, soğuk bir şey iyi gider. Nasıl bir tadı var ki? Valla neyle olduğunu anlamadım. Ama güzel. Böyle şey dondurma değil de muhallebi gibi bir tadı var bunun. Aynen muhallebiye benziyor. Böyle kremalı mı, muzlu mu bilemedim. Güzel ama ya, çok lezzetli. Bayağı lezzetli. Fiyatına göre çok iyi ya, 75 sente. Böyle tatlı muhallebi yiyorsun ve buz gibi. Çok güzel.
Bu gördüğünüz yer ise Myanmar ülkesinin yaptırdığı tapınak. Az önce Kamboçya'daydık, şimdi de Myanmar'dayız. Bu tapınağa gelmemin sebebi bu bir altın tapınağıymış arkadaşlar. Bu gördüğünüz sarı bina var ya, bu gördüğünüz bütün sarılıkların hepsi altından yapılmış. Şimdi girelim, terlikleri çıkarttık yine burada ayakkabıları çıkartın diyorlar. Dini tapınak ne de olsa saygıdan dolayı çıkarttık ayakkabıları. Ve arkadaşlar bu gördüğünüz anam ayağım yandı çok fena. Çok sıcak. Valla basamıyorum yerlere. Çok fena sıcak. Nereye basacağım? Basamıyorum hiçbir yere. Çantamdan buraya hazırlıklı gelmiştim. Daha önce bana birisi hediye etmişti bir terlik. Onu giyelim bari. Basamıyorum yere. Çok sıcak. Anam yanıyorum. Yandım. Böyle terliklerim var. Bana az önce sabah hediye etmişlerdi tapınağa girerken ayakların yanmasın diye. Böyle puflu bir terliğim var. Şimdi rahatladım. Ve dostlar, bu gördüğünüz sarı yerlerin hepsi altından yapılmış. Şu an arkamda milyonlarca dolar yatıyor. Bu gördüğünüz yapı milyonlarca dolar. Şöyle bir dokunalım. Şu an milyonlarca dolara dokunuyorum. Altına dokunuyorum abi. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Her yerde altın var. Bu da Myanmar ülkesinin yaptırmış olduğu tapınakmış. Bu şekilde bir olayı yok galiba. Burada içeri girilmiyor sanırım. Myanmar'ı da gördük ve buraları size göstermemin sebebi de buydu. Yani burada Budist dinine inanan bütün ülkeler buraya gelip kendi ülkesinin tapınaklarını yapmışlar dostlar. Şimdi bu diğer komşu ülkelerin yaptırdığı tapınakları gezdik. Şimdi asıl en ünlü, en önemli yere gidiyoruz. Buda'nın, yani bu Budizm dininin kurucusunun doğduğu yere ve Budizm dinini keşfedip kurduğu noktaya gidiyoruz şimdi. Burada ise buranın Maya Devi Tapınağı'nın sembolü var burada. Şurada bir ateş yanıyor görüyorsunuz ve bu hiç sönmeyen ateş. Bu ateşi yaklaşık 20-25 yıl önce Amerika'dan buraya getirmişler. Bu da bir hediye olarak buraya gelmiş Amerika'dan ve manası, anlamı ise barış. Yani Amerika'dan buraya barış anlamında buraya ateş getirmişler ve uzun yıllardır, 20-30 yıldır hiç sönmeden bu ateş burada yanıyor. Ve arkasında ise burada artık nehir bölümü başlıyor. Burada sonu gözükmeyen 1,5 kilometrelik bir göl ve burada kutsal su var. Burada bu suni göl ikiye bölmüş burayı. Bu sağdan ve soldan yürüyüş yapıp devam edebiliyorsunuz. İsterseniz şurada tekneler de var. Bu teknelere de binip de burada tekne turu yapıp da gezebilirsiniz. Burada da bazı keşişler fotoğraf çekiliyorlar Buda heykelinin önünde. Ve bakın Buda heykelinin sağ eli havada ve bir parmağı havada. Bunun anlamı ise biz biriz, biz tekiz, hepimiz eşitiz anlamında bir mesaj veriyor. İşaret parmağı havada ve Buda heykelimiz burada bu şekilde. Ve burada herkes fotoğraf çekiliyor önünde. İşte bu Maya Devi Tapınağı'na şimdi geldik. Asıl en önemli yer burası. Buda'nın doğduğu yer burası. Yalnız içeri girişler ücretli. Öncelikle burada TikTok çekmek yasaktır diyorlar. TikTokçular içeri giremez. TikTok'u yasaklıyorlar. Namaste. Burada TikTokçular yasak, YouTuber'lar girebilir ve burada giriş ücretleri yazıyor dostlar. Maalesef burada çok saçma sapan bir sistem var. Bakın size sistemi anlatıyorum. Nepallerin girişi 20 rupi, yabancılar 600 rupi, sorun değil. 600 rupi 6 dolar yapıyor. Yani benim buraya girmem için 6 dolara bilet almam lazım. 6 dolara bilet alıyorsun. Eğer burada benim gibi video çekeceksen 3 dolar ekstradan vermen gerekiyor. Sadece fotoğraf makinesi sokabilmen için. Bu fotoğraf makinesi için. Eğer video kamera sokacaksan 25 dolar vermen gerekiyor. Fotoğraf makinesi 3 dolar. Video kamera 25 dolar ve eğer burada profesyonel bir şekilde film çekeceksen 700 dolar vermeniz gerekiyor dostlar. Yani profesyonel bir film çekimi yapacaksanız 700 dolar, yani 14.000 Türk lirası vermeniz gerekiyor buraya girmeniz için. YouTuber'lara 25 dolar, sadece fotoğrafçılara ise 3 dolar. Çok saçma sapan bir sistem. Bana neden bu kadar saçma geldi? Çünkü burayı Müslümanlık dini için, yani Mekke, Kabe olarak düşünün. Budizm dini için de aynı mantık, aynı şey. Ve burayı ticarethaneye çevirmişler. Yani fotoğraf makinesi için 3 dolar, video kamera için 25 dolar, profesyonel prodüksiyonla gelmek 700 dolar. Yani ya burası senin
senin dininin kurulduğu, başlangıç olduğu yer. Senin taptığın, inancın, her şeyin burası yani. Hani Mekke gibi düşünün abi. Yani senin dininin doğduğu yerde ticaret yapıyorsun. 700 dolar 14 bin lira para istiyorlar. Buraya gel film çek 14 bin lira para ver diyorlar. Fotoğrafçıysan 3 dolar, YouTuber'san 25 dolar. Bir de ekstradan da 6 dolar da giriş ücreti. Gerçekten saçma sapan bir sistemi var. Ben anlamadım bu işi yani. Ticarete dökmüşler bu işi ama bir de TikTokçular da giremez yazısı da var. Neyse yapacak bir şey yok. Ben 6 dolar verip bileti alıp içeriye girişimi yapacağım. Ve bilet satın alınan yer ise hemen şu az ileride, şu ileriden de biletler alınıyor. Şimdi oradan 6 dolara biletimizi alıp içeri gireceğiz. Bir şekilde video çekmeyi deneyeceğiz içeride gizli saklı artık. Bakacağız duruma göre. İçeriye girdik. İşte Buda'nın doğduğu yer burası. Budizm dini ve Buda'nın doğduğu yer tarihi milattan önce 623 yılı, günümüzden düz hesap 2600 yıl öncesi. Çok büyük bir tarih yani 2600 yıl ne demek, biz daha 2,5 yıl önceyi hatırlayamıyoruz veya 25 yıl önceyi bilemiyoruz. Ve şu an 2600 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu arada içeri girerken de bayağı sıkı bir güvenlik kontrolü var. X-ray cihazından çantayı aratıyorlar, bileti kontrol ediyorlar falan. Tabii sıkıntısız girdik. Şimdi buraları keşfedeceğiz dostlar. Burada yani Buda'nın doğduğu yer, yani tapınağın ismi de Maya Devi, yani annesi Maya Devi'nin Siddhartha Gautama'yı doğurduğu yer burası. Kamera yasaktır diyor, fotoğraf yasak diyor. Yeah? Ha, no hello dear. Okay. Okay. Burada yasakmış, kapat. Dostlar şimdi içeriden çıktım. İçeride maalesef fotoğraf, video hiçbir şekilde çekmeye izin vermiyorlar. Ben sizin için böyle bir 10 saniye falan gizlice çektim, koydum buraya. Yani içeride komple yasaktı. Yalnız burada da önümde de bir tabela var. Buraya da no TikTok yazmışlar. Bakın etrafta başka hiçbir tabela, hiçbir şey yok. No TikTok yazıyor. Ya bu Nepal bayağı bir TikTok'a karşı yani. Sadece burada değil, diğer şehirlerde, diğer bölgelerde de Nepal içinde her yerde böyle no TikTok yazısını her yerde görüyorum. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. İçeri girmeden önce, bilet satın almadan önce size fiyatları göstermiştim. Özellikle 700 dolarlık paketleri var. Bakın 14.000 Türk lirası veriyorsunuz. Eğer prodüksiyon olarak gerçekten bir film çekmek için buraya geliyorsanız 14.000 liraya burada film çekebiliyorsunuz. Ama benim anlamadığım şey 14.000 lira kadar parayı veriyorsun, 700 dolar. Ama şu arkamda gördüğünüz Buda'nın doğduğu yer asıl en önemli, yani filmin asıl çekilmesi gereken yerde fotoğraf, video komple yasak. Diyorlar ki içeri girdim işte, yasak masak falan diyorlar videoya. Diyorum ücretli. Parasını veriyorsun. Niye çekemiyorsun videoyu diyorum. Diyorlar ki sadece burada Buda'nın doğduğu yeri, bu tapınağın içini çekemezsin. Buradaki çimlik bahçe alanı çekebilirsin diyorlar bana sadece. Yani 700 dolar 14.000 lira para vereceksin. Sadece bu bölümün videosunu ve fotoğrafını çekebilirsin. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Ben tabii ki 14.000 lira ödemedim. 25 dolar da ödemedim. Ben hiç video çekimi için para da ödemedim. Bilet alırken sadece giriş bileti aldım. Fotoğraf çekeceğim demedim, video çekeceğim demedim, film çekeceğim, hiçbir şey çekeceğim demedim. Sadece gireceğim, bakacağım, çıkacağım diye bilet aldım ve şu an bakın video çekebiliyorum. Kimse bana karışmıyor, yasak masak demiyorlar. Yani buraya bir gün gelirsiniz fotoğraf, video çekmek için sakın ekstra ücret, para verip oradan bilet satın almayın. Tamamen ticarete dökmüşler işi. Turistlerin üzerinden paraları çalmaya çalışıyorlar bu şekilde. Yani ha 3 dolar vermişsin, ha 25 dolar vermişsin, ha 700 dolar verip bir paket satın almışım burada çekim yapacağım diye, video fotoğraf. Ama asıl en önemli yerde videoyu, fotoğrafı çekemediğin sürece ben ne anladım bu işten? Bakın ben 5 kuruş para vermeden şu an burada video çekebiliyorum. Bu çimlik alanın videosunu çekmek 25 dolar, fotoğrafını çekmek 3 dolar. Ben hiç para vermedim, bedava buraya çekebiliyorum. Ama ben 14.000 lirayı verip buraya gelmiş olsaydım yine de ben şu içerinin videosunu, fotoğrafını çekemeyecektim. Ben niye o zaman 14.000 lira para vereyim? Çok saçma sapan bir olay var yani. Ben bunu anlayamadım hiçbir şekilde. Saçma yani. Şimdi ise gelelim ikinci ve en önemli yere. Bakın işte Budizm dininin kurucusunun, Buda'nın doğduğu yer. İşte bu beyaz bina ve bu ağaç, arkadaki ağaç ve buradaki gördüğünüz bütün ağaçlar gördüğünüz gibi bayağı büyük ağaçlar. Yani şu ağacın köküne bakın, bayağı bir kalın ve büyük bir ağaç.
Ve işte Budizm dininin kurulduğu yer burası arkadaşlar. Nasıl mı kuruldu? Videonun en başında da zaten bilgi verirken anlatmıştım. Burada fakir bir amcayı gördükten sonra meditasyon ve yogaya başlayıp insanlar için, fakir aileler için hayatını adamaya başladı ve yogaya, meditasyona başladı demiştim ya. İşte bu da şu binada doğduktan sonra tabi buradaki bahçede ömrünü burada geçiriyor ve buradaki bütün ağaçların altında, örneğin bu ağacın altında meditasyon ve yogasını burada yapmış. Kimi zaman burada, kimi zaman şuradaki ağaç altında ve burada meditasyonlarını yapması 6 yıl sürmüş. 6 yıl boyunca kendi kendine meditasyon yapmış ve en son 6 yılın sonunda Nirvana'ya ulaşabilmiş. Yani Nirvana'ya ulaşmak derken en tapa ulaşmak demek arkadaşlar. Nirvana'ya ulaşıyor, aydınlanıyor, iyice böyle yani artık farklı bir konuma geliyor, aydınlanıyor ve ondan sonra hayatın bütün sırrını, her şeyini çözüyor. Her şeyi öğreniyor bu hayat hakkında. Yani Nirvana derken. Yani Nirvana'ya ulaşmak senin benim yapabileceğim bir şey değil yani gerçekten. Yani din kuran, Budizm dininin kurucusunun bile 6 yılını almış bir olay. Yani belki biz ömrümüz boyunca bile meditasyon, yoga yapsak bu olayı çözemeyiz. Bu da bu olayı çözüyor. Nirvana'yı ulaştıktan sonra Budizm dinini işte tam buradaki ağacın altında kuruyor ve Budizm dini bu arkadaşlar. Budizm buradan başlıyor ve size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Budizm dininde Tanrı diye bir şey yok. Çok yanlış bilinen bir bilgi. Buda'nın heykelleri dünyanın her yerinde satılıyor. Her yerde var. İnternette de çok ünlü. Her yerde fotoğrafları, heykelleri var. Çoğu insan Buda'yı Budizmin tanrısı olarak biliyor. Bu yanlış. Buda bir tanrı değil. Buda sadece sıradan bir insan. Sadece burada Saka isimli krallığının imparatorun oğlu yani ve o aydınlanıyor. Meditasyonlarla aydınlıyor kendini ve Nirvana'ya ulaşıp din kuran birisi. Yani o bir tanrı değil. Dinin kurucusu. Ve ilginç bir bilgi ise Budizm dininde bir tanrı yok. Tanrı diye bir şey yok arkadaşlar. Tanrı'ya inanmıyorlar. Tanrıdır, Allah'tır, peygamberdir gibi hiçbir kavram Budizm dininde yok. Peki ateistliğe benziyor. Şimdi ateistle ne farkı var o zaman diyebilirsiniz. Çünkü ateistler de Tanrı'ya inanmaz, dinlere inanmaz. Budizm dini sadece Tanrı'ya inanmıyor. Farkı ise şu: neye tapıyorlar peki? Yani kim yarattı bu dünyayı? Seni kim dünyaya getirdi? Bu düzeni kim kurdu diye sorulduğunda Müslümanlık veya diğer dinlerde her dinin bir tanrısı var. Bir veya birden çok tanrılı dinler var. Müslümanlıkta da işte Allah var. Bir tane yaratıcı vardır gibi. Budizm'de tanrı yok. Sadece yoga, meditasyon yolu ile kendine inanmak var. Yani sadece kalbine inan, iyi bir insan ol mesajı var ve Buda'nın 8 adımlı yolu var. Yani Nirvana'ya, en tapa ulaşabilmek için 8 tane adımı geçmen gerekiyor ve Budizm dini görevini başarıyla tamamlayıp iyi bir Budist olabilmen için 8 adımı başarıyla tamamlaman gerekiyor. 8 aşamada kısacası genel olarak hepsi iyi bir insan ol mesajı veriyor. Yani iyi bir insan ol, kimseye zarar verme, kimsenin malını çalma, kimseye taciz veya tecavüzde bulunma, kimseye yalan söyleme, kimsenin malını çalma, iyi bir insan ol, herkese iyilik yap gibisinden falan filan 8 adımlı bir yolu var Buda'nın, en ünlü olanı ve o 8 adımı başarırsan, hepsini ömrün boyunca yaparsan iyi bir Budist, iyi bir insan kabul oluyorsun ve bu şekilde hayatını tamamlıyorsun. Sonrasında ise peki ne oluyor? Cennete mi gidiyorsun, cehenneme mi gidiyorsun? Çünkü Tanrı diye bir şey yok Müslümanlıkta. Ya cehenneme gidersin ya cennete gidersin. Diğer dinlerde de aynı şekilde. Budizm dininde cennet ve cehennem diye bir olay yok. Reenkarnasyon olayı var. Tamamen hani 8 adımda iyi bir insan ol mesajı vardı ya. Eğer bu 8 adımı çok iyi şekilde bitirirsen veya kötü bir insan olarak ölürsen, ne bileyim adam öldürdün, hırsızlık yaptın falan, kötü insan olarak öldün, iyi bir insan olarak öldün, hiç fark etmez, reenkarnasyon geçirip bu hayata yeniden geliyorsun. Belki yeniden bir insan, belki bir hayvan olarak, kedi köpek olarak, belki bir ağaç olarak, belki bir bitki olarak, belki şuradaki çimen olarak, belki şuradaki ağaç, yani her şey olabiliyorsun. Reenkarnasyon geçirip yeniden bu hayata geliyorsun. O 8 adımlık yolda ne kadar iyi bir insan olarak öldüysen yeni hayata reenkarnasyon geçirinde daha iyi şartlarda bu hayata geliyorsun. Örneğin ben şimdi öldüm, çok iyi bir insan olarak öldüm. Reenkarnasyon geçirip yeni bir hayata geldiğimde dünyanın daha güzel ülkesinde, daha iyi bir ailenin, daha zengin bir ailenin, daha kaliteli bir ailenin bir çocuğu daha iyi şartlarda yaşayabilecek bir konumda mesela bu hayata geliyorum. Veya ben kötü bir insan olarak mı öldüm? Adam öldürdüm, tecavüz ettim, bir şeyler yaptım. Kötü bir insan olarak mı öldüm? O zaman yeniden bu hayata daha kötü şartlarda, mesela daha fakir bir ailenin bir çocuğu olarak veya kötü şartlarda bir hayvan koşullarında bu hayata geliyorsun falan. Bu şekilde reenkarnasyon inançları var. Kısacası Budizm bu arkadaşlar. Milattan önce 623 yılında doğan Buda, yani Siddhartha Gautama isimli kişi, yani Buda burada Maya Devi tarafından doğruluyor.
Doğduktan sonra burada hayatın anlamını Buda meditasyonlarla keşfediyor. Budizm dinini kuruyor ve verdiği mesaj iyi bir insan ol. Tanrı diye bir şey yoktur. Evrensel düzen vardır. Bu evrensel düzenin ismi de Budizm dininde Dharma olarak geçiyor. Dharma'ya inan. Buradaki enerjiye inan. Yani buradaki enerjiye, topluma, her şeye inan. Meditasyon yap. İyi bir insan ol. Kimseye zarar verme ki yeniden reenkarnasyon geçirip yeniden hayata geldiğinde öldükten sonra daha iyi şartlarda gel gibi bir mesajı var. Kısacası Budizm dini bu arkadaşlar. Size bu videoda Budizm dininin doğduğu ve Buda'nın doğduğu yere gelip bütün Budizm dini hakkındaki en önemli şeyleri kısa özet olarak anlatıp göstermeye çalıştım. Umarım her şeyi anlamışsınızdır. Güzel bilgiler aktarabilmişimdir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Eğer başka Budizm hakkında veya diğer dinler hakkında merak ettiğiniz sorular varsa videonun yorumlar kısmına yazıp belirtebilirsiniz. Diğer Nepal videolarında, diğer dünya turu maceralarında görüşmek üzere dostlar. Elimden geldiğince size Budizm dinini anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir abone olup da videoyu da bir like atmayı unutmayın dostlar, destek için. Kendinize iyi bakın dostlar. Herkese Budizm ve Buda'nın doğduğu yerden hoşça kalın dostlar. Kendinize iyi bakın.